Merhaba arkadaşlar. Daha önce böyle bir kutu açmıştık toplu paket açılımında. Bunun detaylı bir incelemesini yaparım demiştim. Şöyle harici CD, DVD okuyucu ve yazıcı bir cihaz. Şöyle benim gibi bilgisayarınızda CD, DVD writer okuyucu yoksa böyle bir alternatif olabilir. Şöyle küçük bir paketi var. Ürün AliExpress'ten. İşte içinde USB kablosu ve güç kablosu ile geliyor. Bu güç kablosu sanırım bu güç kablosu sanırım güç kablosu mu? Şöyle küçük bir ürün. Küçük ama gerçekten kullanışlı. Şöyle üzerinde yazılar var. Böyle küçük bir şey. CD ve DVD hem okuyucu hem yazıcı. Yani buna DVD arşivimizi kopyalayabiliriz. Yani önemli belgelerimizi, resimlerimizi, dosyalarımızı bir DVD'ye atıp uzun ömürlü saklayabiliriz. Mekanik ve dijital hard diskler zamanla yani elektronik olduğu için muhtemelen bozulma ihtimali var. Ama DVD veya da CD çizilmediği sürece ömür boyu saklayabilirsiniz. Bir DVD ortalama 4.7 GB önemli resimler, belgelerinizi falan atabilirsiniz. Veyahut da arabanıza müzik CD'si falan yapmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Özellikle dosyaları falan uzun ömürlü saklamak için bir DVD alternatif olarak iyi bir çözüm bence. Şimdi ürün bu şekilde. Bunu beraber takacağız. Şöyle. Şimdi içerisinde zaten şöyle fazla bir şey yok. Şöyle kutusu var. Bu AliExpress'ten almıştım bunu. 10 euro mu 11 euro mu gibi fiyatı var. Fiyatı gerçekten uygun. İlgilenen olursa video açıklama kısmında linki paylaşırım. Buradan hem güç hem USB veri aktarım için bağlantıları yaptık. Güç kablosunu isterseniz normal USB'ye de bağlayabilirsiniz. Ama benim bilgisayarım burada 2 tane port olduğu için bir tanesinden güç girişi, bir tanesinde veri aktarımı için ihtiyaç olan 2 tane port gerekli. Ürün şu şekilde zaten taktığımız zaman şöyle direkt burada herhangi bir şey yüklemenize falan gerek yok. Taktığınız zaman direkt burada yani okuyucu, CD okuyucu ibaresini görebiliriz. Buradan bunu çıkartalım. Evet. Buradan açtık DVD tablamızı. Şimdi buraya bir tane CD yerleştirelim. Evet, şöyle elimde bir tane boş DVD var. Şöyle üzerinde 4.7 GB boyutunda. Şimdi bunu tablamıza yerleştiriyoruz. Bu arada buna yani eski CD'lerinizi falan takıp izleyebilirsiniz. Geçen zaten ben de o şekilde bunu aldım. Eski düğün CD'leri falan vardı. Onu da izlemek istiyorduk. Böyle bir şey aldım. Bu da işimi gördü. Evet. CD'yi taktık şöyle. Şu anda içi boş. Yani boş CD olduğu için herhangi bir şey çıkmayacaktır. Şöyle zaten boş. Evet, gördüğünüz gibi 4.37 GB. Şimdi denemek amaçlı ben bir tane arşiv dosyası yaptım. Şu şekilde ben bir tane arşiv dosyası yaptım. Bir klasörün içine müzik, video, resimleri falan kopyaladım. Diyelim arşiv dosyası yapacağım. Siz bunu isterseniz müzik dosyası da isterseniz oluşturabilirsiniz. Hani buradaki olay genel kavramı çözmek için nasıl kullanacağımız size kalmış. Ben bir tane arşiv dosyası oluşturdum. Şimdi bunu olduğu gibi bilgisayar CD'ye atacağım. Şuradan DVD-ROM'u seçiyorum. Bunu seçiyorum. Burada CD başlığı çıkıyor. Burada tarih çıkıyor. Bunu hiç değiştirmeyeceğim. Bu şekilde. Şimdi bunu bir flash USB'si gibi mi görsün yoksa CD, DVD gibi mi görsün?
Ben bunu bu şekilde atacağım. Yani bir flash bellek gibi olacak bu. CD flash bellek gibi olacak. Bunu bu şekilde atıyorum. Evet. Şu an hazırlanıyor. Bunu Ctrl A, buradan diğer seçenekleri seçiyorum. Buradan gönder seçeneği seçiyorum. Buradan az önce oluşturduğum DVD'ye gönderdik. Şimdi bunu komple seçip DVD'ye gönderiyoruz. Şu anda ilerlemeye giriyoruz. %5. Bu şekilde dosyaların aktarımını görebiliyoruz. Muhtemelen burada videoyu durduracağım. Bitmeye yakın, hatta bitince tekrar açacağım. Evet, şu anda bitmek üzere. Evet, şu anda bitti. Şuradan bilgisayarımıza geri dönelim. Bilgisayara dönüş yaptığımız gibi, evet, şurada gördüğümüz gibi az önce burası boştu. Şu anda biraz veri atmış. 3.77 GB boş kalmış. 4.37'den. Burada attığımız dosyalara tıklıyoruz. Evet. Az önce gördüğümüz gibi flash bellek gibi bir klasör, yani şu anda flash bellek gibi bir şey yapmış olduk. Yani CD'yi flash belleğe çevirdik. Ama flash bellekten çok daha uzun ömürlü olacaktır. Yani dijital elektronik bir şey olmadığı için CD'yi ömür boyu saklayabilirsiniz. Hani çizilmediği sürece ömür boyu bu CD'yi saklayıp içindeki verilere ulaştırabilirsiniz. Şöyle çıkartalım. Evet. Bu şekilde DVD'mizi aldık. Şu an oluşturduğumuz DVD bu şekilde zaten yazılan yer belli. Yani şu içeride yazılan lazerle veren aktarıldığı yer belli. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde. Son derece basit, ucuz. Gerçekten fiyatı çok uygun. Eski CD'leriniz, DVD'leriniz varsa okumak için bilgisayarınızda dahili bir CD, DVD writer okuyucusu yoksa veyahut da bozuksa böyle bir şey işinizi kesinlikle görecektir. Hem CD okuyucu hem de yazıcı güzel, uygun fiyatlı bir ürün. Dediğim gibi bunların bir tanesi veri aktarımı, bir tanesi güç için. Bu güç olan kablosunu isterseniz normal USB portuna da bağlayabilirsiniz. Bunun çalışması için haricen bir güç, USB'den güç alması gerekiyor. Tek USB üzerinden çalışmıyor maalesef. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere. İyi günler.